Bugün gündem dışı bir konuyla birlikteyiz. Biliyorsunuz zaman zaman insanın tabiatındaki değişme, doğadaki değişme veya tarihi olaylar üzerine kısa sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Kısa derken biliyorsunuz benim kısam biraz uzun oluyor. Kusura bakmayın bunun için. Bugün de matbaanın gecikmesi meselesi üzerinde durmak istiyorum. Bu benim gerçekten çok önemsediğim bir husus. Türkiye malum Batı'nın teknolojik gelişmesini, bilimsel gelişmesini yakalayamadı. Bu konuda oldukça geç kalındı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sebeplerinden biri olarak da bu geri kalmışlık, gecikmişlik ön plana çıkarılır. Ama burada benim asıl önemsediğim veya diğerlerinden daha çok önemsediğim matbaa konusundaki gecikmedir. Çünkü matbaa konusundaki gecikme benim aklımı çok fazla yordu. Bu kadar büyük bir medeniyet matbaa kadar faydalı bir icadı nasıl alamaz? Yani tüfeği, topu alan, neredeyse, nerede bulduysa oradan alan, hatta kendisi geliştiren Türk tüfeği, Osmanlı tüfeği, Osmanlı topu tabirini yerleştirecek kadar bu konuda ilerleyen bir millet, bir devlet nasıl olur da matbaayı almaz? Matbaa konusunda üstelik yüzlerce yıl gecikir. Bunu hep düşünmüşümdür. Şimdi matbaanın öneminin yeterince anlaşıldığı kanaatinde de değilim. Yani sadece bir kitap basımı gibi algılanıyor. Oysa ki matbaa meselesini yolculuğun bir aşaması olarak görüyorum. Yani bugün mesela yapay zekayı birisi önemsemese bunun gelecek nesiller için büyük maliyetleri olacağını anlarsınız. Yani Türkiye'de mesela interneti önemsemezseniz, bugünün Türkiye'sinde interneti önemsemezseniz, bilgisayarı, dijitalleşmeyi önemsemezseniz bunun 50 yıl sonra çok ağır faturaları olur. Hatta 50 yıl bile değil, yani günümüzde bu süreler oldukça kısaldı. Geçmişin 300 yıllık gecikmesi günümüzde 10 yıla, 5 yıla düştü. Yani geçmişte 300 yıllık gecikmeyle bir zarara uğruyordunuz belki ama bugün 5 yılda, 10 yılda bu zarar kendisini gösteriyor. Avrupa'da modern zamanlar matbuat devrimiyle başlar. Yani biliyorsunuz bizde yeni çağ Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle 1453 başlatılır. Ama yani Avrupa'da da bazı tarihçiler 1453 ile başlatırlar. Yani bazı tarihçiler ama çoğunluk değil. Çoğunluk değil. Neden 1453 İstanbul'un fethi? Biz genelde meseleye Fatih'in İstanbul'u alması açısından bakarız. İşte o büyük komutan İstanbul'u aldı, yeni bir çağ açtı. Eski çağı kapattı, orta çağı kapattı. Hayır, yani batılı tarihçiler meseleye Bizans'ın yıkılması diye bakarlar. Aslında Bizans'ın da yıkılması değil, Doğu Roma'nın yıkılması. Bizans diye bir devlet yoktur tarihte. Yani bizler böyle sürekli Bizans, Bizans deyip duruyoruz. Bizans kelimesi çok sonra, yani Doğu Roma'nın yıkılmasından yüzlerce yıl sonra icat edilmiş. Bir Alman tarihçinin, yanlış hatırlamıyorsam, icat ettiği, uydurduğu bir kelime. Yani uydurduğu derken Konstantinopol şehrinin eski ismidir Bizans. Yani Bizans kalıntıları üzerine, Bizans şehri kalıntıları üzerine Konstantinopol, yani bugünkü İstanbul kurulmuştur ama devlet kendisine Bizans dememiştir. Doğu Roma demiştir. Roma İmparatorluğu demiştir hatta. Roma İmparatorluğu demiştir. Gerçek Roma'nın devamının kendisi olduğunu söylemiştir. Zaten Osmanlı'da, Selçuklu'da bizim bugün Bizans dediğimiz devlete hiçbir zaman Bizans dememiştir. Hani bizim Türk filmlerinde var ya, böyle Cüneyt Arkın'ın filmlerinde vesaire, işte Bizans, Bizans diye geçen. Hayır ya, biz Roma demişiz. Roma demişiz. Yunanlara Rum dememiz de oradan geliyor zaten. Rum dememiz de oradan geliyor zaten. Yıldırım Beyazıt olsun, Fatih Sultan Mehmet olsun kendisine Roma'nın imparatoru unvanını, Kaiser, yani Roma Kaiseri unvanını da layık görmüşlerdir. Böyle anılmayı da istemişlerdir. Evet, Doğu Roma'nın yıkılması olarak görüyorlar modern zamanın başlangıcını bazı tarihçiler. Neden Roma'nın yıkılması çok önemli? Çünkü Roma yani 2000 yıla yani yayılmış bir imparatorluktan bahsediyoruz. Milattan önce kurulmuş bir imparatorluk, bütün Akdeniz'in etrafına sarmış, Britanya adasından kuzeye kadar Afrika, Asya ve Avrupa 3 kıta, tarihte gelmiş geçmiş belki en büyük medeniyet ve devlet
Yani böylesine önemli. Şimdi bunun yıkılması küçücük bir şehrin içine sıkışmış dahi olsa önemli. Yani kilometre taşı. Ama modern zamanları, yeni çağı birçok tarihçi matbaa ile başlatır. O da yine 1450'lere denk gelir. Ya 1453 deseniz yalancı olmazsınız. Yalan söylemiş olmazsınız. Ama bir kısım tarihçiler de Amerika kıtasının fethiyle başlatır. Yani Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını 15. yüzyılın sonunda 1499 diyelim 1500, bu dönemde Amerika'nın ve ardından da diğer toprakların, işte ne bileyim Güney Amerika'nın, işte başka coğrafyaların coğrafi keşiflerle bulunması, bununla başlatırlar. Demek ki şöyle bir şey var, biz modern zamanları ve yeni çağı 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın başıyla koyabiliriz. Zaten bu bir peynir değil, yani kesesiniz de ortadan bir çizgi gibi olsun. Bu geçiş süreçtir. Ama belki de benim kanaatimce en önemlisi matbuat devrimidir. Matbaadır. Yani basım, yayın devrimidir. Biliyorsunuz biz tarihi Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlatıyoruz. Yazı tarihin başlangıcı, bu kadar önemli. Yazının bulunmasıyla birlikte medeniyetler daha hızlı ilerliyorlar. Çünkü neden? Atalarının, dedelerinin, babalarının bilgi birikimi bir sonraki nesle çok daha kolay geçiyor. Onlar da birikimlerini yazıyorlar ve kitapla bir sonraki nesle onu bırakıyorlar. Tekrar tekrar bir şeyleri bulmak, icat etmek zorunda kalmıyorlar. İşte matbaa burada bir kilometre taşı. Çok büyük bir kilometre taşı. Birazdan göreceğiz. Yani çok hızlanıyor bilgi birikimi. Yani günümüzde nasıl bir internetle kitabı karşılaştırdığınızda internetin gücü çok ortaya çıkıyor. Matbaa ile birlikte de eski el yazması kitaplarla basılı kitap arasında bir uçurum ortaya çıkıyor. Ve ülkeler bu sayede çok hızlı ilerlemeye, hayat da toplum da çok kökten ve hızlı bir şekilde değişmeye başlıyor. 1450'li yıllarda matbaa bulunuyor. Gutenberg matbaasından bahsediyorum. Aslında matbaa Avrupa'da bulunmuş bir şey değil. Çin'de çok daha önceden böyle matbaa benzeri şeyler yapılmış. Yani baskı şeklinde. Ancak Avrupa'daki kadar pratik olmamış veya kullanım alanı bu kadar geniş olmamış. Çin'den hatta kısmen Orta Asya'ya, işte bir miktar doğuya doğru da yayılmış. Ancak yani o teknoloji o kadar yaygınlık ve pratiklik kazanamamış. Avrupa'daki kadar kazanamamış. Avrupa'da ilk matbaayı, yani o anlamda ilk matbaayı Gutenberg Almanya'nın Mainz şehrinde 1450'de açıyor. 1450'de açıyor. Açma maksadı da ticari. Kendisi bir tüccar aynı zamanda ve bundan para kazanmayı umuyor. Para kazanmayı umuyor. 50 yıl içerisinde, yani 1450'den alsanız kabaca, hani 50'den alsanız 50 yıl içinde matbaa bütün Avrupa'da yaygınlaştı. Bir yer hariç, o da Osmanlı toprakları hariç, matbaa bütün Avrupa'da yaygınlaştı ve yaygınlaşmasında da üniversitelerin özel bir yeri oldu. Matbaanın yayılmasında bir diğer unsur da taklitçiler oldu. Taklitçiler sağ olsunlar Gutenberg'in icadını hızla tüm Avrupa kentlerine yaydılar kopyalayarak, ama aynı zamanda geliştirdiler de. Yani Gutenberg'in o ilk matbaası şeklinde bırakmadılar. Şimdi uzun bir liste var. 1464'te Koloni'de, 1466'da Bazel'de, 1467'de Roma'da, 69'da Venedik'te, 70'te Paris'te, Utrecht'te, Nuremberg'de, 71'de Milan'da böyle gidiyor. Yani Budapeşte, Lyon, Bruges, Londra, böyle gidiyor. Avrupa'da yayılmadık yer kalmıyor. 1450 ile 1500 arasında kısa bir dönem içerisinde bütün Avrupa'yı bir yangın gibi sarıyor. Ta Stockholm şehrine kadar, yani kuzeyde İsveç'e kadar, güneyde İtalya'ya kadar her yere gidiyor. Üniversiteler kendilerinin ayrı matbaalarını açıyorlar. Paris Üniversitesi gibi, yani Paris Üniversitesi gibi, Oxford Üniversitesi gibi kendi matbaalarını, Bologna Üniversitesi gibi kendi matbaalarını açıyorlar.
Kısacası Gutenberg'in ilk matbaasından kısa bir süre sonra bütün Avrupa matbaayla tanışıyor ve doğal hayatın, gündelik hayatın bir parçası haline geliyor. Ve matbaa Gutenberg'e çok para kazandırmıyor. Yani perişan bir şekilde yani zengin olamıyor Gutenberg ama daha sonrasında bu matbaayı kullananlara çok para kazandırıyor. Ya, kitap ticari bir ürün haline geliyor. Çok sayıda satılmaya başlıyor, kitleselleşmeye başlıyor ve büyük fuarların en önemli makinelerinden biri haline geliyor. İşte Frankfurt'tan Nördlingen veyahut da Salzburg gibi önemli fuar merkezlerinde matbaanın yeni sürümleri bolca satılmaya başlanıyor ve 1500 yılına kadar Almanya'da faaliyet gösteren matbaa sayısı 200'ü aşıyor. 1500 yılına kadar, 50 yılda 200 matbaa derken yani matbaa makinesinden bahsetmiyorum. Matbaa işletmesinden bahsediyorum. 16. yüzyılda da bu katlanarak devam ediyor. 16. yüzyılın başında Almanya'nın Augsburg şehrinde 20, Basel'de 16, Köln'de 20 ve Nürnberg'de 24 basım evi kurulmuş. Yani bir şehir düşün. Augsburg öyle çok da büyük bir şehir değil. 20 tane basım evi var. 20 basım evi. Ne zaman? İşte Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim zamanlarından bahsediyoruz. Hani biz de Yavuz'un, Kanuni'nin hüküm sürdüğü tarihlerde Augsburg şehrinde 20 tane basım evi var. Kitap basıyor, dergi basıyor vesaire vesaire. Ve bu matbaalarda çok sayıda makine ve çalışan var. Mesela sadece Nürnberg şehrinde 24 makineyle çalışan Koberger diye bir yayın evi var ve burada en az 100 işçi çalışıyor. Yani bizde kanuni hüküm sürerken Avrupa'da, Almanya'da 100 işçi çalıştıran böyle 20 küsür basım evi bir şehirde var sadece. 1500 yılına geldiğimizde matbaalarda basılan kitap çeşidi 35 bin aşıyor. 35 bin farklı kitap bu makinelerde basılıyor. Bu da toplamda 15 ila 20 milyon nüsha kitap anlamına geliyor. 15-20 milyon kitap basılmış. Minimumunu alsanız 15 milyon kitap. Avrupa'nın o zamanki nüfusunu düşünürseniz bu korkunç bir baskı sayısı. Demek ki kitaba elini dokunmamış insan kalmıyor Avrupa'da ve bunların da birçoğu da kitabı okuyabiliyor. Matbaa sayesinde Batı Avrupa yani ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri insanlığın binlerce yılda ulaştığı bilgi birikimine kavuşuyorlar. Yani uzmanlara göre böyle bir hesaplama yapmışlar. 15 milyonla 20 milyon arasında kitap demek o zamana kadar bütün dünyada elle çoğaltılan kitapların toplamından bile fazla ediyor. Yani bir makine sayesinde Sümerlerden ne bileyim Emevilere, Çinlilerden işte Romalılara insanlık ne kadar bilgi ürettiyse bunu bile geçiyorsunuz. İşte Avrupa'nın sıçramasında matbaa bu nedenle önemlidir. Bilgi birikimini ve aktarımını kolaylaştırmıştır. Ertesi yüzyılda yani 1500'lü yıllara geldiğimizde ise 150 bin ile 200 bin arasında farklı kitabın matbaalarda basıldığını görüyoruz. Bu da toplamda basılan nüsha sayısını, kopya sayısını 10 kat arttırıyor ve 150 ile 200 milyon arası bir kitaba ulaşılabiliyor. Yani hem kitap çeşidi artıyor hem de kitap kitleselleşmeye başlıyor. Herkese ulaşmaya başlıyor. Enteresan bir durum. Bu dönemde matbaaların en çok bastıkları kitap da İncil oluyor. Yani Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil oluyor. İncil'in yerel dillerde çevirisi ve papalığın Katolik versiyon baskıları sayesinde hem İncil'in yani normal orijinal hali basılıyor hem de tefsir kitaplar çoğalmaya başlıyor. Yani İncil tefsirleri, yorumları, izahları çoğalmaya başlıyor. Ve aynı dönemde biliyorsunuz 1500'lerin başlarında Martin Luther diye bir din adamı Almanya'da çıkıyor ve protestanlığın temellerini atıyor. Katolikliğe itirazlarda bulunuyor. Yani bu bizim bugünkü konumuz değil ama Martin Luther'in protestanlığı matbaanın yayılmasına çok katkı veriyor. Aynı zamanda da matbaanın varlığından çok istifade ediyor. Çok fazla istifade ediyor ve Martin Luther'e kadar
Almanca'ya en az 20 İncil'in çevrildiğini görüyoruz matbaa sayesinde. En az 20 farklı İncil'in çevrildiğini görüyoruz. Matbaanın yükselişi yerel ve ulusal dillerde yayıncılığı da besliyor. Yani 1518 yılına baktığınızda Almanca 150 kitap basılıyor matbaalarda. 1519'da bu sayı 260'a, 20'de 570'e ve böyle katlana katlana gidiyor. Böylece matbaa yerel dilleri de besliyor. Yani bizde nasıl ki Arapça, Farsça karışımı bir bilim ve sanat dilinden bahsediyorsak, aynı dönemde Avrupa'da da Latince bilim dili idi. Sanat dili, bilim dili Latinceydi. Ama matbaa sayesinde yerel diller, Almanca gibi, işte Fransızca gibi, İngilizce gibi diller güçlenmeye ve ön plana çıkmaya başlıyor. Şimdi Almanca kitabı bastığınız zaman vatandaş hani okur yazar değil diyelim ki, Alman yani okul yok, yani öyle düzenli bir eğitim diyelim ki almamış, ama Almanca kitap. Kitabı alıyor, şekilleri biraz da hani hafiften yatkınlığı varsa, zekası vesairesi kıvraksa, bakıyor harfleri çıkardığı zaman dili zaten biliyor. Ve sıradan bir Alman köylüsü, bir Alman işçisi neyse artık bunları anlamaya başlıyor ve bundan zevk almaya başlıyor ve yani deneme yanılmayla veya birinin yardımıyla öğreniyor. Okuma yazmayı öğreniyor. Okuma yazma çok zor bir şey değil malum, yani dili bilmek zor. Ama eskiden böyle değildi. Matbaadan önce el yazması kitaplar ağırlıklı olarak Latince yazılırdı. Latince olarak çıkardı ve adam yani ne kadar harfleri sökebilir ki? Sökemiyor. Dili bilmiyor ki. Latince yabancı bir dil. Evet. Latince ve Yunanca ve diğer dillerde basılan kitapların yanında yerel kitaplarda, yerel dillerde kitaplarda çıkmaya başladı. Yine üniversitelerde Latince ağırlığı devam ediyor. Bilim yine Latince. Hatta 19. yüzyıla kadar. Sonrasında bile Latince öğreniliyor. Yani kitaplar işte şey gibi, Newton gibi vesaire kitaplar hep Latince yazıyorlar. Matematik, fizik, felsefe. Ama bunun yanında yerel diller de çıkıyor ve kitap, bilim kitleselleşmeye, halka yayılmaya başlıyor. Evet, yayıncılık kitap çeşitliliğinde bir artışa sebep oluyor. 1517-1520 arasında sadece 3 yılda 1517-1520'de Martin Luther'in eserlerinin 350 binden fazla basıldığı tahmin ediliyor. 350 bin. Ya bugünün Türkiye'sinde bile bir kitap 350 bin satsa o adamı zengin ediyor. Olağanüstü bir rakam. Yani 1500'lerin başında Almanya'da sadece 3 yılda Martin Luther'in kitapları 350 bin basılmış. Bu gerçekten muazzam bir rakam. Çünkü Almanya'nın o günlerdeki nüfusunun 12 milyon civarı olduğu tahmin ediliyor. Bunların da sadece 1,5 milyonu şehir ve kasabalarda yaşıyor idi. Böyle baktığınız zaman olaya gerçekten müthiş bir rakam olduğunu görüyoruz. Müthiş bir gelişme. İşte bunu da neye borçlular? Matbaaya borçlular. Ve o günlerde matbaa sahipleri bu işten çok para kazanıyorlar. Hatta Martin Luther yayıncıları açgözlükle suçluyor. Yani böyle bunlar diyor para hırsıyla şey yapıyor, idealleri anlamıyorlar. Yani para kazanmak için kitabı her şekilde basmaya çalışıyorlar. Bunlar kirli tüccarlar diyor. Bizde de zaman zaman ya böyle şeyler duyarım ben. Biraz da hani sol jargondan da geliyor o. Hani kitap ticarileşmemeli, yok eğitim ticarileşmemeli şeklinde. Oysa ki modern eğitim Avrupa'da ticarileşerek özgürleşmiştir. Para kazanma sayesinde bir sektör haline gelmiştir. Üniversite de böyledir bakın. Yani üniversite devletin lütfuyla devam ederse, devlet ne isterse öyle olur. Yani parayı veren düdüğü çalar. Parayı veren düdüğü çalar. Yani bugünkü Amerika'ya, bugünkü Almanya'ya bakarak hikayeyi anlayamazsınız. O sonuç. Yani İtalyan Üniversitesi'ne baktığınızda yani yeni çağda, orta çağın sonlarında, Fransız Üniversitesi'ne baktığınızda hep bunu görürsünüz. Öğrenci parayı vermiştir, hoca para karşılığı dersi anlatmıştır. Ve bu özgürlük getirmiştir. Yani özgürlük getirmiştir. Evet, matbaada da böyle oldu. Kitap ticarileşince, matbaalar para kazanınca hem özgürleştiler hem de güçlendiler. Ancak kaliteye de yatırım yapma imkanları doğdu.
Ya para kazanıyorsun. Para kazanan alana yatırım yapıyorsun. Endüstrileşiyor olan. Ama bunların hepsini devletin karşıladığı rejimlerde devletin istemediği yöne hiç kimse gidememiştir. Fikri çoğulculuk da oluşmamıştır. Bilim adamlarının da hürriyeti, serbestliği hükümdarın müsaade ettiği çizgiye kadar olmuştur. Evet, dediğim gibi Doğu üniversitelerinde başka bir hikaye oldu ve bu şekilde devam etti. Kitap basımındaki artış fikirde çoğulculuğa kapı açarken kitabın standartlaştırıcı yani tek tipleştirici bir etkisi de oldu. Bu da merkezi otoritelerin hoşuna gitti. Herkes bundan yararlanmaya çalıştı. Yani Avrupa'nın bir şansı şudur. Protestanlar matbaadan yararlanmaya çalıştılar kendi dertlerini anlatmak için. Katolikler matbaadan yararlanmaya çalıştılar protestanlara cevap vermek için. Devlet, seküler hükümdar matbaadan yararlanmaya çalıştı ahaliyi tek tipleştirebilmek için. Herkes matbaadan yararlanmaya çalıştı ve bu rekabet çok da işe yaradı. Mesela 1537'de İngiliz monarkı resmi bir İngilizce İncil'in basılmasını kararlaştırdı ve bu İncil her kilisede bulunmak zorunda diye de böyle bir kanun da koydu. 1537 İncil'i. Evet, Osmanlı'da ne oldu? Osmanlı'da ne oldu? Yani şimdi baktığımızda bazıları diyor yani ya Osmanlı'da işte padişahların işte şeyi ne derler kıratı düştü. Yani Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni bunlardan sonra gelen padişahlar gerçekten vizyonsuz, zayıf işte padişahlar oldu genelde. O yüzden Osmanlı geriledi gibi bir açıklama yapılır. Bence bu çok toptancı ve doğru da bir açıklama değildir. Ve bazı tarihçiler de der ki hani Fatih Sultan Mehmet ölmeseydi de bir 10 yıl daha yaşasaydı, bir 20 yıl daha yaşasaydı hikaye çok farklı olurdu. Osmanlı bambaşka bir yer olurdu. Bugünün Türkiye'si de başka olurdu diyorlar. Buna hiç katılmıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Bir devletin hastalıkları düşüşe geçtiği zamanda aranmaz. Yani benim fikrim böyle. Bir devletin hastalıkları zirvede oluşur. Zirvede o tohumlar atılır. O nedenle Osmanlı'nın yıkılışına bakacaksak Yavuz dönemine, Kanuni dönemine, Fatih dönemine, Beyazıt dönemine bakmak lazım. İkinci Beyazıt dönemine bakmak lazım. Tohumlar orada atılmış ki meyvesini 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 300 yıl sonra vermiş. İkincisi, yani matbaa ilk ortaya çıktığında Osmanlı tahtında zayıf, vizyonsuz bir padişah yoktu ki. 1450-1455 arası döneme baktığınızda yani matbaanın ilk açılıp işte kitabın basılması vesaire Almanya'da Osmanlı tahtında 2. Mehmet vardı. 2. Mehmet kim? Fatih Sultan Mehmet. Yani kitabı, eğitime, bilime, sanata çok çok önem verdiği söylenen Fatih Sultan Mehmet. Yani Fatih Sultan Mehmet 30 yıllık iktidarı boyunca yüksek öğretime geniş bir bütçe ayırdı, yeni medreseler kurdurdu. Fatih'in kurduğu medrese biliyorsunuz ya çok meşhurdur. Hatta bugün bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi bile kuruluşunu o tarihlere dayandırıyor. Ama 1455 ile 1480 arasında baktığımızda matbaa Avrupa'da hızla yayılırken Fatih Sultan Mehmet'in bu konuya çok ilgisiz kaldığını görüyoruz. Yani varsa da herhangi bir evrak, bir arşivlerde vesaire bugüne kadar ben görmedim. Hani bilen varsa iletirse sevinirim. Yorum köşesine de yazabilirsiniz. Bu konuda bildiğiniz bir şey varsa. Yani bu müthiş icadı Osmanlı kurumlarına sokmadı Fatih. Sokmadı. Ya 1470'te Paris Üniversitesi'nin kendi matbaası vardı. Osmanlı'da neden yoktu? Osmanlı'da neden yoktu? Şimdi bu kitap konusunda yani Osmanlı'nın düşündüğünüz kadar böyle çok gelişkin olmadığını söyleyebilirim yani kütüphaneler konusunda özellikle. Yani bir Emeviler Endülüs kadar mesela değil. Yani Selçuklular da az buçuk biraz öyle ama aslında Osmanlı yani öyle 1 milyon kitaplı kütüphaneler falan yok. Yani bunun incelenmesi lazım. İncelenmesi lazım. Yani sadece matbaayı getirmemekle kalmıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Selim, Sultan Süleyman özür dilerim. Yani Macaristan alıyoruz. Macaristan'da kralın oluşturduğu çok büyük bir kütüphane var. Ama o kütüphaneyi Türkiye'ye getirip, İstanbul'a getirip böyle bir benzerini kurmak,
ondan daha büyüğünü kurmak gibi bir hayal oluşmuyor. Kişisel belki bazı paşaların, sadrazamların evlerinde kütüphaneler var ama böyle bir kültür yeşermiyor. Bunun nedenlerine bakmak lazım. Yani İslam medeniyetinde bu kültür belki Endülüs'le birlikte sona eriyor. Endülüs'le birlikte sona eriyor. Öyle 1 milyonluk, işte 500 binlik kütüphaneler vesaireler Osmanlı'da yok. Fatih Sultan Mehmet döneminde matbaa Osmanlı'ya giremiyor. Yani bu konuda kendisi ne düşünüyordu? Bunu bir mesele yaptı mı? Bir konu oldu mu? Konuşuldu mu? Yani konuşulmuş olması lazım değil mi? Yani İtalya'yı almak üzereyken, hatta İtalya'nın bir kısmına Osmanlı askerlerini çıkarmış bir padişahtan bahsediyoruz. Ama kanaatim odur ki o Fatih Sultan Mehmet 30 yıl daha yaşasaydı matbaa Osmanlı'ya girmezdi. Çünkü buna bir ihtiyaç duymadı. İkincisi de belki de yani inceledikçe bunun bir riski olacağını düşündü. Çünkü matbaa Protestanlık, Katoliklik kavgasında vesaire baktığınız zaman bir silah gibi kullanılıyor. Ve evet, yani Fatih konusunu daha da fazla uzatmayayım. Osmanlı topraklarına matbaa 1485'te giriyor. 1485'te, yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlu olan ve yerine geçen padişah 2. Bayezid zamanında giriyor. Getirenler İspanya'dan gelen Yahudiler. Osmanlı topraklarına İspanya'dan, yani Endülüs'ten kaçarak gelen Osmanlı'nın kurtardığı Yahudiler beraberlerinde matbaa getirmek için izin istiyorlar. Ve 2. Bayezid de izini veriyor. Ama bir şartı var. Türkçe veya Arapça hiçbir kitap basmayacaksınız diyor. İslam diniyle ilgili hiçbir kitap basmayacaksınız. Sadece İbranice ve Avrupa dillerinde kitap basacaksınız diyerek bu şartlarla matbaanın kurulmasına razı geliyor. Museviler için izin anlamına gelen bu ferman Müslümanlar için yasak anlamına geliyor. Yasak anlamına geliyor. Hiçbir Müslümanın matbaa çalıştırması yasal değil idi. Ayrıca konusu ne olursa olsun Arap harfleriyle kitap basmak da, Arap harfi Osmanlı o zaman kullandığı alfabe, yasal değildi. Yani 2. Bayezid aslında matbaayı Müslümanlara, Türklere yasaklamış oluyor. 1567 yılında ise Venedik'te tipografi eğitimi almış olan Sivaslı rahip Apkar ilk Ermeni matbaasını yine İstanbul'da kuruyor. 1627'de, yani ne yapıyor? 100 yıla yakın bir süre, yani böyle geçiyor. Çok uzun süreler bunlar. 1627'de ise Nicodemus Metaxas İngiltere'den satın aldığı makine ve harflerle bir Rum matbaası kuruyor. Yani Yahudiler, Ermeniler, Rumlar birer matbaa, yani birden fazla matbaa kuruyorlar. Ama Müslümanlara, Türklere bu yasak. Yani. Evet, 2. Beyazıt'ın ardından oğlu Yavuz Sultan Selim 1512-1520 yıllar arasında tahta oturuyor. Sonrasında 1. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566 arasında, yani 46 yıl hükümranlık sürüyor. Ama bu dönemlerde de matbaanın Osmanlı Müslümanlarının hayatına giremediğini, hatta Hristiyanlar arasında da, Hristiyan Osmanlılar arasında da, Yahudi Osmanlılar arasında da öyle çok fazla gelişemediğini görüyoruz. Burada yani bir vizyonsuzluk var mı, bir öngörüsüzlük var mı derseniz bunu size bırakıyorum. Ama varsa da bir öngörüsüzlük, yoksa da bir öngörüsüzlük. Bu Osmanlı'nın en büyük padişahları zamanında gerçekleşiyor. Yani öyle zayıf, vizyonsuz falan padişahlar zamanında değil. Bir iddia var. Bazı kaynaklarda Yavuz Sultan Selim'e atfedildiğini gördüm. Bazı kaynaklarda 2. Bayezid'e atfedildiğini gördüm. Yavuz'a atfedilen iddiaya göre 1515'te matbaanın kullanılmasını yasakladığını açıklıyor Yavuz Sultan Selim ve buna cüret edenin başının kesileceğini de yine ferman etmiş. Matbaayı kim kullanırsa başının kesileceğini ferman etmiş. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra da müteferrikanın matbaasına kadar matbaa yok. Yani 12 sultan, onlarca vezir görüyor Osmanlı, ama bu sultanların, vezirlerin hiçbirisi ya bir matbaa yapalım şurada kuralım, işte Kur'an basarız, kitap basarız, çokça basarız şeklinde bir ihtiyaç duymuyorlar veya bunu öngöremiyorlar. Bunun önemini
öngöremiyorlar ve müteferrikanın matbaasına kadar bu gerçekleşmiyor. 300 yıllık bir gecikmeden bahsediyoruz. 300 yıllık bir gecikmeden 1727'de yani 3. Ahmet zamanında bir Macar dönmesi Müslüman olan İbrahim Müteferrika ile Said Mehmet Çelebi tarafından bir matbaa kuruluyor. İbrahim Müteferrika'nın kitapları bir makine aracılığıyla basacağı İstanbul'a duyulunca ilk önce kitap çoğaltanlar yani istinsah sağlayan yazıcılar bundan rahatsız oluyorlar. Hemen tabii ki ekonomik endişelerle dini bahaneleri birleştiriyorlar ve itiraz girişiminde bulunuyorlar. Vezire gidiyorlar. Vezir-i Azam damat İbrahim Paşa'ya şikayette bulunuyorlar. Yani paşa vezir vizyoner bir kişiymiş. İki tarafı da yalnız memnun etme ihtiyacı duyuyor ve matbaaya bir izin veriyor. Fakat iznin işte yine şartlar arasında sınırlayıcı bazı hususlar var. Ve 1450'de Gutenberg matbaasını ilk açtıktan sonra ta 1727 yılında Osmanlı'da bir matbaa kurulabiliyor. 300 küsur yıl sonra bir matbaa kurulabiliyor ve Viyana'dan satın alınıp getirilen matbaa İbrahim Müteferrika'nın evinde faaliyete başlıyor. İlk kitap olarak da Arapçadan Türkçe'ye 2 ciltlik bir sözlük olan Vankulu lügatını 1729'da çevirip basıyorlar. Sonrasında da öyle hani İbrahim Müteferrika matbaası evet çok önemli bir matbaa ama sadece 17 kitap basabiliyor. 16 yıl açık kalıyor. Sonrasında matbaa yeniden yani faaliyete geçiyor ama yani 19. yüzyıla baktığınızda Osmanlı'da matbaacılık faaliyetinin, basın faaliyetinin güya yoğun olduğu bir tarihtir. O zaman da çok fazla telif eser göremiyoruz. Şimdi uzun uzun anlattık. Burada dikkatimi çeken birkaç nokta var. Onları özetleyerek bağlamak istiyorum. Birincisi Osmanlı'da çok kuvvetli bir kitap kültürü olduğunu, basım kültürü olduğunu söylemek zor. Kitap çeşitliliği olduğunu söylemek zor. Yani ben Osmanlı'yı gerçekten çok seven ve ona saygı duyan bir insanım. Yani o anlamda içim rahat bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. Yani tarihiyle herhangi bir sorunu olmayan biriyim. Bir Osmanlı karşıtı olarak asla kendimi hiç tanımlamadım. Bilakis Osmanlı, Selçuklu bunlar bana atalarım olarak yani geçmişte ne diyelim babam, dedem, ceddim olarak gelmiş insanlar. Ama yani geçmişi sevmek, atasını sevmek, tarihini sevmek demek, onu sürekli övmek demek değil. Bunu doğru anlamak demek. Aksi takdirde bugüne ihanet etmiş gibi olursunuz. Yani Osmanlı'da milyonluk kütüphane bulamazsınız. Öyle Fransa'daki, Avrupa'daki kütüphaneleri bulmanız zor. Osmanlı'nın en kuvvetli olduğu yön bu değil. Matbaa konusunda da çeşitli nedenlerle karşı çıkmışlar. Nedenlerden bir tanesi dinidir. Yani mesela matbaada domuz kanı kullanılıyor, domuz bilmem nesi kullanılıyor gibi söylentiler çıkmış bir dönem mesela. Veya işte Hristiyanların ürettiği bir makinede Müslüman kitabını basmak ne kadar doğru diyenler olmuş. Ama yani şimdi Yavuz'un, Kanuni'nin, Süleyman'ın işte aldığı kararlara baktığınız zaman bunların her birinin İslami nedenlerle alındığını söylemeniz mümkün değil. Osmanlı bir seküler devletti yani. Müslüman bir halkı var ama kararlarının tamamı İslami kararlar değil. İslam'a uygun kararlar ama din kaynaklı kararlar değil. Matbaa da sadece bir din meselesi değil. Yani Şeyhülislam ya padişah bu konuda farklı düşündüğü zaman mutlak surette matbaa girebilirdi. Osmanlı'da üretilebilirdi. Yani illa bunu gayrimüslim üretmesine gerek yok ki. Nihayetinde top da yani Avrupa'da Macar değil mi? Yani Macarlardan alınan, geliştirilen toplar var. Veya tüfek. Yani sadece bizim icadımız değil ki ya. Çinlilerden, ne bileyim İran'dan, işte Avrupa'dan. Bunun gibi icadı görünce Türkler görüp alıyorlardı. Bugün de öyle. Yani yeniliklere açık bir milletten bahsediyoruz. Ama bunu almamışlar. Buna bir ihtiyaç duymuyorlar. Yani toplumsal bir ihtiyaç meselesi. Ama lider kimdir?
işte kral kimdir, işte padişah kimdir? Toplumun göremediğini görendir. Ama padişah kendi aleyhine olan bir şey niye istesin? Riskli olan bir şey niye istesin? Bu Avrupa'da padişahın eliyle, kralın eliyle olmuyor ki. Toplumun altından gelen bir dinamik söz konusu. İşte o dinamik Osmanlı'da yok. Bilakis bütün eğitimi ve yayıncılık faaliyetini, kitap yazım faaliyetini denetim altında tutan bir devlet var. Osmanlı'da bütün medreseler devlet tarafından fonlanır. Selçuklu'da da böyledir. Bu iyi bir şey olarak sunulur mesela. Yani devlet bütün ihtiyacını karşılıyor. Oradaki öğrencilerin yemesi, içmesi, kıyafeti hepsini devlet karşılar. Neden devlet karşılar? Başkası bunu yapmasın diye. Bir sebep de budur. Pratik düşündüğünüz zaman bir sebep de budur. Öyle olunca ne olur? Fatih Sultan Mehmet'in yemesini içmesini karşıladığı bir medreseden bir kişinin çıkıp da padişahım yanlış yapıyorsunuz demesi kolay değildir. Kolay değildir. Yani Osmanlı'nın çok güzel yönleri vardır. Bu eğitime verilen önem de böyle bir güzelliktir. Ama eğitimde çoğulculuğu önleyen bir etkisi de olmuştur. Mesela matbaanın bize geç gelmesinin çok büyük sakıncalarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bir tanesi basının geç çıkmasıdır ortaya. Basın çok geç ortaya çıkmıştır. Oysa ki mesela bir Almanya'da basın nereye kadar götürebilirsin? Matbaa ilk çıktığı yıllara bile götürebilirsiniz. Yani bir sayfalık bir şey basıyor adam. Onu dağıtıyor el ilanı gibi. Bugünkü gazete mantığı. Ama bu el ilanlarında sakıncalı şeyler var. Yani hepsi böyle devletin, kilisenin, toplumun çok da hoşlandığı şeyler değil. Ve kısa bir süre sonra işte küçük el kitapçıkları, dergi versiyonları, ilk versiyonları çıkıyor. Ve 17. yüzyıla geldiğimizde, 18. yüzyıla geldiğimizde İngiltere'de çok sert bir basın ortaya çıkıyor. Kralı eleştiren basın, meclisi, hükümeti eleştiren bir basın ortaya çıkıyor. Şimdi bunu tabii ki Osmanlı toplumunda ve siyasi sisteminde bunun ortaya çıkması kolay değil. Bunu kaldırabilir mi? Bunu ister mi? Yani güçler ayrılığının oluşmadığı ve gücün tek elde toplandığı bir toplumda elbette o gücün sahibi olan kişi ne kadar öngörülü olursa olsun bunu istemez. Kaldı ki bu öngörüde de bulunamaz. Çünkü kendi aleyhine olan bir şeyin ileride olumlu olacağını zaten insan düşünmez, o yola girmez. Osmanlı'ya matbaanın geç gelmesinin en büyük maliyetlerinden biri de budur. Basının geç ortaya çıkması. Çok çok geç ortaya çıkması. Basın demek ne demek? Demokrasi demek. Demokrasi ne demek? Çoğulculuk demek, ifade hürriyeti, bireyin işte hak ve hürriyet alanının genişlemesi demek. Yani matbaa makinesi deyip böyle şey yapmayın, küçümsemeyin. Yani kitap basılıyormuş da elle yazılıyormuş. Ne olacak? Yani Osmanlı'da da elle yazımla matbaa arasında çok büyük bir hız farkı olmamış. Ne kadar kitap lazım? 100 tane. Elle yazmışlar. Matbaa kurmuş Yahudiler, işletememiş. Ermeniler, Rumlar işletememiş. Neden? Toplumda öyle bir talep yok. Ama matbaa talebi de kendisi doğuran bir makine. Getirsen matbaayı, işlemesine müsaade etsen, teşvik etsen o kendi kitlesini kuracak. Ama o kurduğun kitle yarın sana karşı fikir beyan ederse buna dayanabilecek misin? Yani matbaanın Osmanlı'ya gelmesi siyasi mentalite nedenleri de vardır. Ve maliyetler arasında sadece teknolojide geri kalmak, kültürde şunla bununla geri kalmak yoktur. Basının geç ortaya çıkması, ifade hürriyetinin, çoğulculuğun, demokrasinin gelişememesi işte matbaa bağlantılı bir şekilde yaşanmış bir hadisedir. Matbaa konusu benim yani çok gerçekten ilgilendiğim alanlardan bir tanesi. Yani ne bulsam bu konuda okumaya çalışıyorum. Matbaa üzerine, matbuat üzerine, bunun gelişmesi üzerine Avrupa'da olsun, bizde olsun. O yüzden hani bıraksanız bugün ben 5 saat, 6 saatte konuşabilirim ama tabii ki YouTube formatı buna çok da uygun değil. Bugünlük burada bırakalım. Daha sonra yani matbaayla yolumuz yine kesişir. Yani bu konuyla yolumuz yine kesişir. Türkiye'de matbuat hayatı ve bunun demokrasiyle, çoğulculukla ilişkisi ve dünyadan örneklerle devam ederiz.
Bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalınız.